Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvam, tam ölçü, mis kokusuyla lokum gibi portakal kabuğu reçeli tarifimi paylaşmak istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu reçel için kalın kabuklu portakal kullanmamız gerekli. 6 adet kalın kabuklu portakalım var. Onları güzelce yıkadım. Rendenin küçük tarafı ile turuncu kısımlarını rendeliyorum videoda gördüğünüz gibi. Bu şekilde sadece turuncu kısımlarını rendeliyorum. Tüm portakallarımı rendeledim. Baş kısmını ve diğer tarafını da videoda gördüğünüz gibi kesiyorum. Daha sonra dilimler halinde portakaldan ayırıyorum kabukları. İsterseniz ince dilimler, isterseniz kalın dilimler halinde yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde kalın kabuklu olması lazım. Portakalınız ne kadar kalın kabuklu olursa reçeliniz o kadar güzel olacaktır. Bütün kabuklarımı soydum, hazırladım. Büyükçe bir tencerenin içerisine aldım. Üzerine bolca su ekledim ve kapağını kapatıp bir kenarda bekletiyorum. Acı suyunu atması için sık aralıklarla suyunu değiştireceğim. Sarı sarı acısını suya bırakıyor. Bakın suyunu döktüm. Bu şekilde üzerine yine bolca su alıyorum. Bir gün boyunca yaklaşık 8-10 defa bu şekilde suyunu değiştirerek acısını atmasını sağladım. Son olarak portakal kabuklarımı süzgecin içerisine aldım. Bu aşamada ben tadına baktım. Portakalın acısı tamamen gitmiş. Bakın her bir dilimi alıyorum ve kıvırarak bu şekilde üzerine kürdan saplıyorum ve tekrar yine kıvırıyorum diğer dilimi de. Her bir kürdana 2 dilim portakal kabuğunu saplıyorum bu şekilde. İsterseniz yorgan iğnesi ve ipliğiyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde bana daha pratik geldiği için ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Üzerinde sarkan beyaz kısımları varsa onları da kopartıyorum. Bakın bu şekilde bütün kabuklarımı hazırlayacağım. Sıkıca sarıyorum ve kürdana saplıyorum. Tüm portakal kabuklarım hazır. Bakın bunlar da üzerinden sarkan beyaz koparmış olduğum kısımlar. Onları içerisine koymuyorum. Yayvanca bir tencerenin içerisine aldım. Yine üzerine musluktan su dolduruyorum bolca ve ocağa aldım. Harlı ateşte kaynatacağım. Bakın kaynamaya başladı. 20 dakika bu şekilde harlı ateşte kaynatıyorum. Kapağı açık olarak ara ara hafifçe karıştırabilirsiniz. 20 dakikanın sonunda üzerine kapağını kapattım. Çünkü yumuşacık lokum gibi olmasını istiyorum portakal kabuklarının. Yine harlı ateşte haşlamaya devam ediyorum. 25 dakikada bu şekilde haşladım. Yani toplamda 45 dakika harlı ateşte haşlamış oldum. Gerekirse aradan üzerine su ilave edebilirsiniz. Eğer içinde biraz acısı da kalmışsa bu şekilde onu da atmış oldum. Ocaktan aldım, suyunu süzdürdüm ve üzerine soğuk su ekledim. Yaklaşık bir 10 dakika kadar da bu şekilde bekletiyorum ve portakal kabuklarını süzgece alıyorum. Bu sırada şerbetimi hazırlayacağım. Yine yayvanca bir tencerenin içerisine 4 su bardağı toz şekerini aldım. Üzerine 1 su bardağı su, 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu ekledim. Ara ara karıştırıyorum kaynayana dek. Yarım silme çay kaşığı tereyağı ekliyorum. Fazla köpüklenmesin diye reçelim. Şerbetim kaynamaya başladı. Üzerinde oluşan köpükleri alabildiğim kadar almaya çalışıyorum. Daha sonra kaynayan şerbetin içerisine süzgeçte bekleyen portakal kabuklarını ekliyorum. Harlı ateşte kaynamasını bekliyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kısığa yakın orta ateşte portakal kabukları şerbeti çekip reçelim kıvam alana dek pişiriyorum. Pişmeye bırakıyorum. Tabi ara ara karıştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Ocaktan almaya yakın 1 silme çay kaşığı limon tuzu ve 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekliyorum ve karıştırıyorum. Reçelimin kıvamına bakmak için bir miktar tabağın içerisine alıp soğuttum. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Kıvamı gayet güzel olmuş. Ocaktan alıyorum. Ben reçelimi yaklaşık 50 dakika kadar kısığa yakın orta ateşte kaynattım. Siz de kendi reçelinizin kıvamına göre pişirme süresini ayarlamalısınız. Bakın reçelim tamamen soğudu ve hatta ertesi günkü halini görüyorsunuz. Kıvamı da gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Kürdanlarından da ayırdım. Lokum gibi portakal kabuğu reçelim servis için hazır. Sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.